Kurbağa ve Altın Göl'ün sırrı. Bir zamanlar derin ve gizemli bir ormanın kalbinde Altın Göl adında bir göl vardı. Bu göl, gün batımında öyle bir şekilde parıldardı ki suyu altın renginde bir ışıltıya bürünürdü. Ancak gölün parlaklığı sadece dışarıdan görülen bir görüntüydü. İçinde yaşayan hayvanlar gölü kimseyle paylaşmaz, içindeki sırrı sadece kendilerine saklarlardı. Göldeki en küçük, en neşeli yaratıklardan biri de Limon adında bir kurbağaydı. Limon, göldeki diğer kurbağalar gibi günlerini zıplayarak, suyun üstünde dalga oluşturup mutlu bir şekilde geçirmedi. Limon her zaman daha fazlasını öğrenmek isterdi. Diğer kurbağalar suyun yüzeyinde dans ederken o derinlerdeki gizemleri keşfetmeye çalışırdı. Bir gün ormanın yaşlı kaplumbağası ona eski bir efsaneyi anlattı. Bir zamanlar Altın Göl'ün derinliklerinde büyük bir hazine vardı. Ancak bu hazine sadece gerçek kalbi saf olanlar tarafından bulunabilir. Gölün altındaki bu hazine doğanın dengesini korur ve suyu temiz tutar. Ancak o hazineyi bulmak kolay değildir. Cesaret ve bilgi gerektirir. Limon bu hikayeyi duyduğunda gözleri parladı. Hazineyi bulmak ormanın denge ve huzurunu korumak için bir fırsattı. O andan itibaren tüm düşünceleri bu hazinenin peşinden gitmek oldu. Gölün derinliklerinde ne olduğunu öğrenmek ve belki de o kayıp hazineyi bulmak için hazır hissediyordu. Ertesi sabah güneş doğarken Limon cesurca gölün kenarına geldi. Su yüzeyini izlerken bir karar verdi. Bugün her şeyi değiştireceğim. Derin bir nefes aldı ve gölde yüzmeye başladı. Suyun soğukluğu ilk başta ona biraz zor geldi ama her adımda daha da derinlere inmeye başladı. Gölde ne kadar ilerledikçe etrafındaki sesler gittikçe daha uzaklaşıyor, suyun altındaki sessizlik yoğunlaşıyordu. Bir süre sonra gölün en derin kısmına ulaştı. Burada hiç kimse tarafından görülmeyen bir ışık parlıyordu. Limon ışığın kaynağını takip etti. Suyun altında büyük bir sualtı mağarasının girişini buldu. Mağara karanlıktı ama içinde parlayan bir şey vardı. Limon cesaretini topladı ve mağaraya girdi. Mağaranın derinliklerine indikçe etrafındaki taşlar pırıl pırıl parlıyordu. Ancak bir taş diğerlerinden çok farklıydı. Bu taş altın sarısında değil, mavi bir ışıkla parlıyordu. Bu taş gölün derinliklerinde saklı bir kristaldi. Limon bu kristalin gölün dengesi için ne kadar önemli olduğunu anlamıştı. Yüzyıllar önce bir bilge kurbağa tarafından bu kristal gölü korumak amacıyla yerleştirilmişti. Her ne zaman göl kirlenir veya doğa dengesizleşirse bu kristal parlayarak suyu temizlerdi. O an Limon bu kristalin gücünü hissetti. Gölün her bir su damlası bu taş sayesinde saf kalıyordu. Limon kristali dikkatlice eline aldı ve mağaradan çıkmaya başladı. Göle dönerken bir şey fark etti. Bu taş sadece bir obje değildi. Bu taş doğanın koruyucusuydu ve bu yüzden tüm göl içindeki yaratıkları, bitkileri ve hayvanları koruyordu. Altın Göl sadece adını taşıyan bir yer değildi. O bir bütünün parçasıydı ve Limon bu gizemi çözmeyi başarmıştı. Ancak kristali götürmek, onu göle geri yerleştirmemek anlamına gelirdi. Limon bu sırrı bir tek kendisi bilse de bu gücü yalnızca kendisinin taşıması doğru olmazdı. Gölü korumak için sadece bir kişinin değil tüm ormanın yardımlaşması gerektiğini fark etti. Limon kristali gölün ortasına geri koymaya karar verdi. Taşı dikkatlice yerine yerleştirdi ve göl birden berraklaştı. Su bir parıltı gibi ışıldamaya başladı. O an Limon göldeki tüm yaşamın aslında birbirine bağlı olduğunu fark etti. Gölün korunması sadece bir kurbağanın değil, tüm ormanın ve içindeki tüm canlıların sorumluluğuydu. Fırtınalar, rüzgarlar ve kuraklıklar bir daha Altın Göl'ü sarmadı. Limon, gölde yaşayan tüm hayvanlara ve bitkilere birlikte yaşamanın ve doğayı korumanın önemini anlatmaya başladı. Artık her biri gölün gerçek hazinesinin sevgi, paylaşılan sorumluluk ve doğanın dengesini korumak olduğunun farkındaydı. Ve o günden sonra Limon sadece gölü değil, ormanın da koruyucusu oldu. Altın Göl parlamaya devam etti. Gölün sesi her zaman aynıydı. Huzurlu, berrak ve sakin. Ve her gün, gün batımında gölde yansıyan altın ışık sadece gölün derinliklerinden değil, her kalpten yayılan bir ışıltıydı. Ay Işığı Krallığı. Bir zamanlar uzak diyarlarda Ay Işığı Krallığı adında bir yer vardı. Burası geceyle gündüzün birleştiği bir zaman diliminde var olurdu. Ne gündüzün parlak güneşi vardı ne de geceyi karartan kara gökyüzü. Ay Işığı Krallığı daima parlayan bir ay ışığıyla aydınlanır, her köşe bu ışığın altında büyülü bir güzellikle dolup taşardı. Gecenin huzuru ve gündüzün neşesi birbirine karışmış, bu krallık zamanın anlamını kaybettiği bir yerdi.
krallığın en değerli varlıkları perilerdi. Her biri farklı bir yeteneğe sahipti ve hepsi Ay Işığı Krallığı'nın barış ve huzur içinde yaşamasını sağlamak için görevlerini yerine getirirlerdi. Perilerin lideri, zarafeti ve bilgeliliğiyle tanınan Ayla adında bir peri vardı. Ayla, gökyüzünün en parlak yıldızlarından biriydi. Fakat o kadar da alçak gönüllüydü ki adını duyuran pek çok macera bile kendi kendine başlamıştı. Ayla çok özel bir yeteneğe sahipti. Ay Işığı Krallığı'nın parlayan ay ışığını yönlendirebiliyordu. Bu yeteneği hem krallığı korur hem de periler için bir ışık kaynağı sağlardı. Ancak bir sabah Ayla bir şeyin eksik olduğunu hissetti. Krallıkta her şeyin mükemmel olduğunu fakat dış dünyayı hiç görmediğini fark etti. Krallığın sınırları ötesinde neler olduğunu, farklı insanlar ve yaratıklarla tanışmanın nasıl bir şey olduğunu merak ediyordu. Ayla, kalbindeki merak ve cesaretle bir karar verdi. O gece Ay Işığı Krallığından ayrılacak ve dünyayı keşfetmek için yola çıkacaktı. Ancak perilerin sadece krallıklarında kalması gerektiğini bilen Ayla, ailesinin ve arkadaşlarının endişelerini göz ardı ederek yola koyuldu. Yolculuğa çıktığı ilk gün Ayla Krallığın dışındaki ormanın derinliklerine doğru ilerledi. Burası daha önce hiç görmediği kadar farklıydı. Ağaçlar devasa, yaprakları ise gümüş rengindeydi. Işıksız bir ormanda Ayla'nın periler gibi parlak ışıltıları yolu aydınlatmaya yetti. Ama birden ay ışığının sönmeye başladığını fark etti. Gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı ve yeteneğini kullanarak yeniden ışığı yönlendirmeye çalıştı. Ay Işığı Krallığında tüm periler bu gücü kullanabilirdi. Ancak dış dünyada her şey farklıydı. Ayla yalnız olmadığını hissetti ve bir anda bir ses duydu. "Yardım edebilir miyim?" Sesin geldiği yöne doğru yöneldi ve karşısına bir yaratıktı. Kanatları büyük, parlak mavi renkte ve gözleri parlak yeşildi. Bu bir büyük gece kelebeğiydi. Kelebek Ayla'ya gülümsedi. "Benim adım Lira. Işığını kaybettiğin gibi görünüyor. Yardım edebilirim." Ayla minnettarlıkla başını salladı. "Evet, biraz zorlanıyorum. Ay Işığı Krallığından dışarı çıkmak bambaşka bir şey." Lira gülerek, "Dış dünyaya ilk adımını atmak zor olabilir. Ama endişelenme. Her yeni ışık kendine yeni bir yol bulur." Lira'nın yardımıyla Ayla ışığını geri kazandı. O an Ayla'nın içinde bir şeyler değişti. Dış dünyada her şeyin farklı olabileceğini ama her yerde güzellik ve yardımlaşma olduğunu fark etti. Ayla ve Lira birlikte yolculuklarına devam ettiler. Yolda bir grup neşeli tavşanla karşılaştılar. Tavşanlar oldukça büyülü yaratıklardı ve birbirleriyle konuşabiliyorlardı. Onlar Ayla'yı mutlu bir şekilde karşılayıp ona farklı dünya hakkında bilgi verdiler. Krallığa dair her şeyi bildikleri gibi dış dünyada da önemli bir sır olduğunu söylediler. "Burada herkesin bir parçası vardır," dedi tavşanlardan biri. "Her birimizin ışığı vardır ve bu ışık birbirine karışarak dünyayı dengede tutar." Ayla, "Ama Ay Işığı Krallığındaki ışık bir olmalıydı, öyle değil mi?" diye sordu. Tavşan başını sallayarak, "Krallığınızda bir bütün olabilirsiniz ama dünyada her ışık birbirini tamamlar. Bizim görevimiz herkesin içindeki ışığı bulmasına yardımcı olmak." Bu konuşmalar Ayla'yı derinden etkiledi. Gerçekten de dünyada her bir varlık ışığını paylaşarak birbirini destekliyordu. Ayla kendi ışığını kaybettiğinde bile yardım alarak yeniden bulmuştu. O an dış dünyada her şeyin bir dengede olduğunu fark etti. Bir süre sonra Ayla ve Lira bir dağ köyüne ulaştılar. Köyde yaşayan insanlar oldukça farklıydı. Ancak burada kötü ruhlar ve karanlık güçler de vardı. Ayla, Ay Işığı Krallığındaki huzurlu ortamdan çok uzak bir yerleşim bulmuştu. Bir gece karanlık bir yaratık köyün üstüne çökmeye başladı. Ayla ışığını yönlendirmeye çalıştı ancak karanlık güçler çok güçlüydü. Lira ona cesaret verdi ve birlikte karanlık yaratığı geri püskürttüler. O gece Ayla ışığının sadece kendisini değil, başkalarını da koruma gücü olduğunu fark etti.
Aylar süren bir yolculuğun ardından Ayla nihayet Ay Işığı Krallığı'na geri dönmeye karar verdi. Ancak içi artık çok farklıydı. Dış dünyadan aldığı derslerle yalnızca Ay Işığı Krallığı'nda değil, her yerde ışığın ne kadar önemli olduğunu anlamıştı. Gerçek ışık bir araya gelip birbirini tamamlayan küçük ışıklardan oluşuyordu. Krallığa döndüğünde Ayla tüm perileri bir araya topladı ve dış dünyadaki dostlukları, sevgiyi ve işbirliğini onlara anlattı. O günden sonra Ay Işığı Krallığı diğer dünyalarla da bağlantı kurarak her yerden gelen ışıkları kabul etti. Ayla, krallığın lideri olarak ışıkların gücünü ve önemini herkese öğretti. Hem Ay Işığı Krallığı'nda hem de dış dünyada herkes kendi ışığını buldu ve birleştirdi. Ve dünyanın dört bir yanındaki yaratıklar bir arada yaşamanın ve birbirini anlamanın güzelliklerini keşfettiler. Soli'nin büyük yolculuğu. Bir zamanlar büyük bir ormanın derinliklerinde minik bir solucan yaşarmış. Adı Soli'ymiş. Soli, diğer orman hayvanları gibi yüksek ağaçlara tırmanmaz, uçmaz ya da hızla koşmazdı. O, toprağın altındaki dünyada sessizce ilerlerdi. Kendisini çok sevse de bazen biraz yalnız hissederdi. Çünkü dışarıdaki dünyayı diğer hayvanların gözlerinden göremezdi. Soli'nin sabahları toprağın derinliklerine inerek uzun, sessiz bir yolculuğa çıkmasıyla başlardı. Kendisinin farkında olmadığı bir dünyada yaşıyordu. Köklerin arasındaki geçitlerden geçerken minik böceklerle karşılaşır, toprağın içinde hareket eden yeraltı hayvanlarını gözlemlerdi. Bu sessiz ve sakin dünyada her şey yavaşça ilerlerdi. Bir gün Soli ormanın kenarında uçan bir kuşu fark etti. Kuş havada süzüldükçe parlak güneş ışığına karışarak güzel renkler sergiliyordu. Soli kuşu izlerken içinde bir özlem duygusu belirdi. "Keşke ben de uçabilseydim," diye düşündü. "Gökyüzünde özgürce süzülebilseydim, ormanın her köşesini daha rahat görebilirdim." İçini bir hüzün kapladı. Her zaman toprak altında kalmak zorunda mıydı? Yükseklere tırmanmak, hızla koşmak ya da başka hayvanlar gibi dünya hakkında büyük şeyler görmek mümkün müydü? O sırada kuş aniden bir ağaç dalına kondu ve Soli'yi fark etti. "Soli, neden üzgünsün?" diye sordu kuş. "Bazen seni toprağın derinliklerinde gözlerimle buluyorum ama bugün başka bir şey var sanki." Soli başını kaldırarak kuşa nazikçe cevap verdi. "Ah kuş dostum, ben de senin gibi uçmak istiyorum. Gökyüzünü görmek, hızla ormanın üstünden geçmek, her şeyi yukarıdan gözlemlemek. Ama ben toprağın altındaki minik dünyada sıkışıp kalmış gibiyim." Kuş biraz düşündü ve sonra gülümsedi. "Her şeyin kendine has bir güzelliği var Soli. Ben gökyüzünde süzülürken sen toprağın derinliklerinde bir başka dünyayı keşfediyorsun. Belki de senin bakış açını görmek için aşağıya inmeliyim. Hadi, gel. Birlikte senin dünyanı keşfederiz." Soli, kuşun önerisini biraz şaşkın ama bir o kadar da heyecanlı bir şekilde kabul etti. "O zaman seni benim dünyama götüreceğim," dedi. Böylece Soli ve kuş birlikte toprağın derinliklerine inmeye başladılar. İlk başta kuşun toprağa dokunması zor oldu çünkü o her zaman gökyüzünde uçan bir hayvandı. Ama Soli ona yol gösterdi ve kuş yavaşça toprağın içine girmeye başladı. Kuş başlangıçta biraz tedirgin olmuştu çünkü karanlık, soğuk ve nemli bir ortamda olduğunu fark etti. Ama Soli'nin rehberliğinde ilerledikçe toprak altının kendine özgü güzelliklerini keşfetmeye başladı. İlk önce devasa köklerin arasında ilerlediler. Kökler çok büyük ve güçlüydü. Birbirine bağlanan bu kök ağları adeta ormanın yaşamını sürdüren gizli damarlar gibiydi. Kuş, köklerin arasından geçtiğinde toprak altındaki tüm yaşamın bu köklerle bağlı olduğunu fark etti. "İşte burası ormanın kalbi," dedi Soli gururla. "Kökler birbirine bağlıdır ve bu ağ ormanın tüm bitkilerinin hayatta kalmasını sağlar. Toprağın altındaki her şey birbiriyle uyum içinde yaşar." Kuş bu görüntüye hayran kaldı. "Gökyüzünden hiç böyle bir şey göremezdim," dedi. "Bu dünya bambaşka ama gerçekten çok karanlık ve derin.
Soli gülümsedi ve ona, "Evet karanlık ama burada her şey daha sakin, daha yavaş. Her şeyin bir zamanı vardır." dedi. "Bu dünyada her şeyin bir yeri ve amacı var. Ama senin gibi hızlı uçan birinin burada ne kadar duracağını görmek ilginçti." Yolculukları sırasında başka yeraltı canlılarıyla da karşılaştılar. Minik böcekler toprağın içinde hareket ederken büyük toprak solucanları köklerle ilgileniyor ve toprağın verimliliğini sağlıyordu. Her biri kendi dünyasında değerli ve önemliydi. Bir süre sonra kuş biraz yoruldu. Toprağın altı onun için alışılmadık bir yerdi ve derinliklere indikçe özgürlüğünü daha çok özlüyordu. "Soli, burası gerçekten çok ilginç ve seni çok iyi anlıyorum. Ama ben geri dönmeliyim. Gökyüzü beni bekliyor." dedi kuş. Soli kuşun sözlerini anlayışla karşıladı. "Evet, belki de her biri kendi dünyasında en mutlu olanıdır." dedi. "Sen gökyüzünde özgürce uçarken ben toprakta köklerin arasında huzur içinde yaşıyorum. Her yerin güzelliği farklıdır." Kuş, Soli'nin başını nazikçe okşadı. "Bundan sonra senin dünyanı hep hatırlayacağım. Artık toprağın altını çok daha fazla takdir ediyorum. Burası gerçekten harika bir yer." Kuş gökyüzüne doğru yükseldi ve Soli arkadaşını gökyüzüne doğru süzülen bir nokta gibi izledi. Kuş sonunda ormanın üst kısmına ulaşarak uzaklaştı. Soli başını yere eğdi ve bir süre sessiz kaldı. Sonra toprağın altındaki yolculuğuna devam etti. O andan itibaren kendi dünyasının ne kadar değerli olduğunu ve her yerin farklı bir güzellik sunduğunu bir kez daha anladı.